Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu gördüğünüz tığ işi hasır görünümlü Stradivarius'un kova şapkasının tarifini anlatıyor olacağım. Ben bu renklerle çalıştım ve kağıt ip kullandım. Siz dilerseniz farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Görüntüsü bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Kafanıza taktığınızda da çok şeker, çok tatlı duruyor. Ben Instagram hesabıma da mutlaka resimlerini koyuyor olacağım. Yapımı da gerçekten de çok kolay. Hiç örgü bilmeyen birinin bile çok rahatlıkla örebileceği bir şapka. Ve bu yazın da çok moda, çok şık bir şapkası. Ben kesinlikle örmenizi tavsiye ederim. Çok daha ucuza mal etmiş olacaksınız. Normalde kendi sitesinde 150 TL'ye satılan şapkayı siz 40 TL'ye mal etmiş olacaksınız. Şimdi dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Şapka malzemesi olarak 4 renk ipe ihtiyacımız olacak. Hepsinden birer bağ alabilirsiniz. Elinizde olan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Şöyle baktığımızda bu şekilde bir dokusu var ipimizin de. Yalnız bunda dikkat etmeniz gereken nokta ise şöyle iki ipi tuttuğumuzda bütün aldığımız iplerin kalınlıklarının aynı olmasına dikkat ederseniz şapkanız daha güzel olacaktır. Ben elimdeki ipleri de değerlendirmiş olacağım. O yüzden elimdeki iplerle öreceğim ama siz eğer yeni alacaksınız aynı olmasına dikkat ederseniz daha güzel bir görüntü oluşacaktır. Bunun dışında 4.0 mm bir tığ ihtiyacınız olacak ve bir makasa ihtiyacımız olacak. Malzemelerimiz bu kadar. Eğer malzemelerimiz hazırsa şapkamızın yapımına geçelim. Hemen bir tane sihirli halka oluşturalım. Şöyle oluşturduk. Sihirli halkamıza ipimizi sabitleyelim. Sabitledikten sonra içerisine 8 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 şöyle birazcık sıktırdık. 5 6 7 ve 8 tane sık iğnemizi yapıp birazcık sıktırdık ipimizi. Hemen şöyle başladığımız noktayla zincir kaydırma yaparak birleştirelim. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Bir tane zincirimizi çekelim. Hemen ilk sık iğneden başlayarak her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde. Her sık iğnenin içerisine bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak toplamda 16 tane sık iğnemizi tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. 16.'yı yaparken de şöyle battık, çıktık. Hemen bir yan tarafla şöyle sabitledik. Bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Toplamda 16 tane sık iğnemizi örmüş olduk. Şimdi şu ipimizi kestiğimiz noktadan iki öncekinden şöyle batarak hemen diğer rengimizi sabitleyeceğiz. Şöyle tutuyoruz ipimizi. İçeriye doğru çekip bu şekilde sabitledik. Arka ipimizi her zaman şöyle içten yürüteceğiz. Temiz bir çalışma olabilmesi için. Şimdi ilk yapacağımız işlemse hemen bu sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaptık. Yine bir tane daha yaptık. Yani toplamda 2 tane sık iğneyi aynı noktanın içerisine yapmış olduk. Bir sonrakine ise bir tane örüyoruz. Bir sonrakine geçtiğimizde yine aynı noktanın içerisine 2 tane sık iğnemizi ördük. Bir sonrakine ise bir tane sık iğne örüyoruz. Yani bu sıra boyunca 2 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Toplamda 24 tane sık iğne örmüş olduk. Hemen ilk başladığımız şöyle nokta ile birleştireceğiz. Zincir kaydırma ile birleştirip bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Bu şekilde bir görüntü oluşmuş oldu. Yani şu kısımda 2 tane sık iğnemiz var. Şöyle baktığımızda da zaten belli oluyor. Hemen şuradan değil, şu kısımdan yine diğer rengimizi sabitleyelim. Şöyle sabitledik. Evet. Bu sırada ise
İlk başladığımız sabitlediğimiz noktanın içerisine bir tane sık iğne yaptık. Hemen yan tarafa geçtik. Bir tane sık iğne yaptık. Bir yan tarafa geçtiğimizde ise aynı noktanın içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2. Bu şekilde bir yan tarafa yine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle iplerimizi yine gizleyerek örelim arkadan. Bir tane sık iğne yaptık. Bir yan tarafa da yine aynı şekilde bir tane sık iğnemizi yaptık. Bu sıra boyunca 2 tane tek, bir tane çift olacak şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Toplamda 32 tane sık iğne örmüş olduk. Hemen ilk başladığımız sık iğnenin şöyle tepesinden batarak zincir kaydırmayla bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Yine ipimizi kestiğimiz noktadan iki öncekinden şöyle battık. Diğer rengimizi aldık. Bu şekilde geçişini sağladık. Yine sabitledik aynı noktanın içerisine. Yine aynı noktaya batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Bir yana yine bir sık iğne yapıyoruz. Bir yandaki şöyle geçiş yaptığımız noktanın ortasına da batarak bir tane daha sık iğnemizi yaptık. Şöyle 3 tane sık iğne yapmış olduk. Hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Yani aynı noktanın içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yine 3 tane sık iğnemizi örelim. Bir tane de arttırmamızı yapalım. Şöyle bir görüntü oluşacak. 3 tek bir çift şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Toplamda 40 tane sık iğne yapmış olduk. Yine ilk başladığımız noktayla şöyle zincir kaydırma ile birleştirdik. Bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Yine diğer rengimize geçebilmek için şöyle iki öncekinden başladık. İpimizi aldık ve sabitledik. Aynı noktanın içerisine bir tane sık iğnemize başlayalım. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Bir yan tarafa yine 2 tane örüyoruz aynı boşluğun içerisine. Şöyle bir görüntü oluşacak. 4 tane sık iğne, bir tane arttırma şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Toplamda 48 tane sık iğne yapmış olduk. Yine başladığımız noktayla şöyle zincir kaydırma şeklinde birleştirdik. Ve bir tane zincirimizi çekmiş olduk. Bir sonraki sırada ipimizi kesmemize gerek yok. Çünkü diğer renkle yine devam edeceğiz. Şöyle birleştirdik. Aynı noktanın içerisine şöyle batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Bir yana geçtik. Bir tane sık iğne. 3 oldu. 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Bir yan tarafa yine 2 tane sık iğnemizi örüyoruz. Yani bu sıra boyunca 5 tane sık iğne bir arttırma şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Toplamda 56 sık iğne örmüş olduk. Hemen şöyle baktığımızda başladığımız noktanın şöyle tepesinden zincir kaydırmayla birleştirelim. Bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Yine birleştirme yaptığımız noktadan iki öncekinden şöyle battık. İpimizi sabitledik. Aynı noktanın içerisinden başlayarak 1 2 şu kısmı yaparken mutlaka dikkat edelim. Şöyle bağlantı noktası olduğu için yanlış yere batmayalım. Hemen şuradan batalım. Üçüncüyü ördük. 3
4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemizi ördük. Bir tane arttırmamızı yapıyoruz. 1, 2. Yani bu sıra boyunca 6 tane sık iğne, bir arttırma şeklinde sıra sonumuza kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Toplamda 64 tane sık iğne örmüş olduk. Yine başladığımız noktayla zincir kaydırma şeklinde birleştirip bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Yine iki öncekinden başlayarak diğer rengimizi aldık. Hemen sabitledik. Ve bu noktanın içerisine bir tane sık iğne ile başlıyoruz. 1, 2. Bu bağlantı yerimizin hemen şöyle orta kısmından batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemizi ördük. Bir tane arttırma yapıyoruz. Bu sıra boyunca da 7 tane sık iğne, bir arttırma şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Toplamda 72 tane sık iğne yapmış olduk. Yine başladığımız noktayla şöyle birleştirip bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Yine diğer rengimize geçerken de iki öncekinden şöyle ipimizi hemen sabitleyelim. Arkasından tutarak yine bu noktadan başlayıp birinci sık iğnemizi yapalım. 1, 2. Şu birleştirme yerimizin ortasına batıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane yine arttırma yapıyoruz. 1, 2. Bu sırada da yine 8 tane sık iğne, bir arttırma şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonumuza kadar tamamladık. Toplamda 80 tane sık iğne yapmış olduk. Yine ilk başladığımız noktanın tepesinden batarak zincir kaydırma şeklinde birleştirdik. Bir zincir çektik. İpimizi keselim. İpimizi kestik. Yine iki öncekinden şöyle ipimizi sabitleyelim. Sabitlediğimiz noktanın içerisine bir tane sık iğnemizle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğnemizi ördük. Bir tane yine arttırma yapıyoruz. Aynı noktanın içerisine yine 2 tane sık iğnemizi yapalım. Bu sıra boyunca da 9 tane sık iğne, bir arttırma şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Yine aynı şekilde en sonuncusuna da şöyle zincir kaydırmayla birleştirelim. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Bu şekilde ipimizi kesmiş olduk. Arkadaşlar şu anda bütün arttırmalarımızı tamamlamış olduk. Bundan sonrasında artık herhangi bir arttırma yapmayacağız. Aynı sayılarda toplamda
88 ilmek örmüş olduk. 88 ilmeği 15 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Bu da şöyle çevresi, kafa çevresini aldığımızda 60 santime denk geliyor. 60 santimde large beden bir şapka ebatı oluyor. Siz eğer daha küçük bir kafa yapısına sahipseniz bu arttırmalardan birer 2 sıra eksilterek kendi kafa yapınıza uygun bir şapka da örebilirsiniz. Veya daha büyük isterseniz de 1-2 sıra yine arttırma ekleyerek bu şekilde şapkanızın boyutunu da büyütebilirsiniz. Hemen şöyle ikinciden başlayarak geriye doğru saydığımızda tekrar ipimizi tekrar sabitledik. Aynı noktadan başlayarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Bir yana geçtik. Yine bir tane sık iğnemizi yaptık. Yine birleştirmemizin de şöyle ortasından batarak, birleştirmelerimizin belli olmaması için bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde battık ve bir sık iğnemize yaptık. Bir yana geçtik. Yine bir tane sık iğnemizi yaptık. Şöyle baktığımızda bundan sonrasında herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmayacağız. Toplamda 88 sık iğne örmüştük. Bu şekilde hiçbir arttırma ya da eksiltme yapmadan bu sırada dahil olmak üzere 15 sıra yine bu renk geçişlerimizi yaparak 15 sıra düz bir şekilde örelim. Arkadaşlar ben 15 sırayı düz bir şekilde herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi şöyle mezuramızı tuttuğumuzda ipimizi koparttığımız yerden şöyle tutalım. Devam ettirelim. Kafa çevremiz olarak düşünüyoruz. Şöyle baktığımızda 60 santime denk geliyor benim örmüş olduğum şapka. Yani large bedene göre. Siz isterseniz daha küçüklerini ya da daha büyüklerini örebilirsiniz. Ben bununla ilgili yorumlar kısmına kafa ölçüsü, kaç santim, kaç bedene yapmanız gerektiği konusunda da kısa bir bilgi yazıyor olacağım. Oradan da yararlanabileceksiniz. Yine düz rengimize devam edeceğimiz için ipimizi şuradan sabitleyelim. Bir tane sık iğne yapalım. Bir tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 yine ortaya batarak 3 ve 4 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bir tane arttırma yapıyoruz. 1 aynı noktaya 2. Bu sıra boyunca da herhangi bir farklılık olmayacak. Yine 4 tane sık iğne bir arttırma şeklinde sıra sonumuza kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Son 3 taneyi de birer tane sık iğne şeklinde örelim. Ve ilk başladığımız noktayla şöyle birleştirelim. Bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Yine iki önceki sık iğnemizin tepesinden şöyle ipimizi sabitledik. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Bu sırada da 6 tane sık iğne öreceğiz. Biri örmüştük. 2 yine ortasına batarak başlangıcın 3 4 5 6 tane sık iğnemizi ördük. Bir tane yine arttırma yapacağız. Yine aynı noktanın içerisine 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle bir görüntü oluşuyor. 6 tane sık iğne bir arttırma şeklinde sıra sonumuza kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar tamamladık. Yine en sonuncuyu da şöyle zincir kaydırmayla birleştirdik. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Diğer rengimizi yine hemen şuradan sabitleyelim. Yine aynı noktadan başlayarak sık iğne yapmaya başlayalım. 1 2 3
3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemizi yaptık. Yine bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Aynı noktanın içerisine 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar 8 tane sık iğne bir arttırma şeklinde sıra sonumuza kadar tamamlayalım. Sıra sonumuza kadar tamamladık. Son kalan 3 taneyi de yine sık iğne olarak örelim. 1 2 3. İlk başladığımız noktayla birleştirip bir zincir çekip ipimizi keselim. İpimizi kestik. Hemen diğer rengimizde yine şöyle ikinci kısımdan şöyle sık iğnelerimizin hemen tepesinden batarak sabitleyelim. Aynı noktanın içerisine bir tane sık iğne ile başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnemizi yaptık. Bir tane iğne arttırma yapıyoruz. Şöyle baktığımızda bu sırada 10 tane sık iğne bir arttırma şeklinde sıramızın sonuna kadar tamamlıyor olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladık. Son kalan bir taneyi de tek örüyoruz. Ve hemen ilk başladığımız noktayla şöyle zincir kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestik arkadaşlar. Artık bundan sonrasında herhangi bir arttırma yapmayacağız. Olduğu gibi düz bir şekilde öreceğiz. Hemen şöyle ipimizi sabitleyelim yine. Şuradan sabitledik. Bir tane sık iğne ile başlıyoruz. Bu şekilde her sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne denk gelecek şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Şöyle bir görüntü oluşacak. Bu şekilde toplamda 3 sıra örmeye devam edelim. 3 sıramızda sıra sonuna kadar tamamladık. Yine ilk başladığımız noktayla zincir kaydırma yaparak birleştirdik. Bu şekildeyken ipimizi hemen şöyle biraz uzun bırakarak keselim. Şöyle çıkarttık ipimizi. Şöyle şu kısımdan hemen şöyle baktığımızda bu kısmından şöyle battık. İpimizi içeriye doğru aldık. Tekrar şöyle tuttuğumuzda hemen bu yuvanın içerisinden şöyle yaptığımız zincirin içerisinden şöyle tuttuk ve geçirdik. Bu şekilde daha güzel görünmesini sağladık. Daha sonrasında da bu fazla ipimizi şöyle aralardan daha ince bir tığla yaparsanız daha iyi olur. Şöyle tutarak gizleyeceğiz. Bu şekilde yürüterek gizlemeye devam edeceğiz. Şöyle baktığımızda şapkamızı tamamladık. Şöyle kağıt ipi olduğu için elimizle kenarlarını bir içe doğru şöyle düzeltelim. Bu şekilde şapkamızı tamamlamış olduk. Çok tatlı, çok güzel bir şapka oldu. Ben elimden geldiğince yapımını sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer siz de yapmayı denerseniz bana lütfen yorumlar kısmından yazın.
Sizin için seçtiğim farklı tariflerime de videonun sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. Kanalımın daha çok büyüyebilmesi, daha iyi içerikler üretebilmem için beğenilerinize, yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Lütfen bunları benden esirgemeyin. Videomu sonuna kadar izlediğiniz ve beni desteklediğiniz için de çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.